Hiç merak ettiniz mi? Psikoloji kelimesi bile kendini psişeden yani ruhtan oluşturmuşken neden psikolojiyle uğraşan bilim insanları ruh denen kavrama burun kıvırırlar? Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud dahi oğlu gibi sevdiği analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung'u bir kaşık materyalizmle sırf bunu merak ettiği için boğmaya çalıştı. Freud cinsellik tabusunu yıkıp ağzımızı açık bırakırken Jung da Freud'un önüne yıkmaya tenezzül ya da cesaret edemediği bu tabu kelimeyi koydu. Ruh. Freud cinsellik dedikçe halk tabu diye bağırdı. Jungsa Freud'u ruh ile tabuladı. Hatta bizi de. Hala çoğumuz için bir tabu olan psişizmle materyalizmin yüksek surlarını Jung ve Freud'un ekollerini karşılaştırıyoruz. Sigmund Freud'un Rüyaların Yorumu isimli kitabını eline alan Jung bir hevesle kalemini kapar ve Freud'a mektup yazar. Rüyalar onun da ilgi alanıydı sonuçta. Jung da aynı Freud gibi görüneni irdelemekle kalmıyor, onun tezahürlerini de eşelemeyi seviyordu. Freud da Jung'a tam bundan yakınlık duymuştu işte. Yaklaşık bir sene süren mektuplaşmalarından sonra Viyana'da yüz yüze geldiler. Bundan sonra da entelektüel aşklarını 7 sene kadar sürdürdüler. İkilinin psikanaliz sohbetleri Jung'u heyecanlandırdığı kadar Freud'u da heyecanlandırırken, Jung'un pek saklamadığı ama Freud'la konuşurken tutkusunu pek de yaşayamadığını da fark ettiği okültizm aşkı aslında ilişkilerini hem başlatan hem de bitiren şey oldu. Belli ki psikanalizin geniş, derin ve dipsiz meydanında birbirini bulan ikilinin içten içe onlara direktifler veren navigatif sesleri ısrarla başka şeyler söylemişti. Bu geniş meydanda başka sokaklara saptılar. İkisi de birbirinin yolundan gitmedi. Farklı yollarda durup o yollardan meydana doğru seslendiler. Peki neler diyorlardı? Serbest çağrışım oyunu oynasak ve size psikoloji desem birçoğunuz oyunu Freud diyerek devam ettirir. Psikolojik süreçleri didik didik eden, aslında nörolog olsa dahi psikolojiyi psikolog sanılacak kadar çok üstlenen psikanalizin annesi Freud. Freud'a tabu oynayalım desek muhtemelen dur bakayım der, ağzında piposu poh poh diye diye oyun kutusunu evirip çevirip keyiflenirdi. Kaldı ki hayatı boyunca uğraştığı cinsellik namındaki tabu kavramını kutusundan çıkartması, bizim onun adaşı olan bir oyun icat etmemiz ve Freud'la bunu oynayabilmemiz tatlı bir anı olabilirdi. Freud cinsellik tabusunu pataküte yıkmıştı. Peki Freud'un tabusu yok muydu? Kendi buluntularını kendine soruyor muydu? Çok kapsamlı bir bilim insanı olmasına karşın cinselliğe olan takıntısı ve her şeyi bununla bağdaştırması hem onu Freud yapan hem de biraz geri bırakan bir tutumdu belki de. Birçok iç tepimizi Freud sayesinde keşfettik. Hatıramızda olmayan bebeklik anılarımızı Freud'un kestirdiği süreçlerle anımsadık ve utana utana çoğunun gerçekliğine hak verdik. Hemen hemen hepimiz de cinsel ilişki sonucunda meydana geldik. Hayat bir döngü ise hayata geldiği şekli unutmama ve irdeleme dürtüsünde olmak bir bilim insanı için çok doğal bir yol gibi gözüküyor. Fakat hayatta cinsellik dışında bir şey görmemekte psikolojinin psik kısmını biraz ruhsuz bırakmıyor mu? O zamanlar tabu olan cinsellik Freud'un keyifle eşelediği bir kavramken Jung da Freud'a gelip kendini oğlu gibi sevdirip sonra da Freud'u tabusundan vuruyor. Hep en sevdiği yerden kırılır ya insan. Freud da varisi bellediği Jung'u ruh yolunda kaybediyor. Jung Kundalini derken Freud Kunta Kinte diyor ve burada da Jung'un yolu başlıyor. Jung için Freud'un değerini ve ona kattıklarını hiçe sayamayız. O da hiçbir demecinde böyle bir şey yapmamıştır zaten. Yine de boynuz kulağı geçer derler ya, o hesap. Jung psişizmde gitgide derinleşerek Freud'un uzanmaya bile tenezzül etmeyeceği taraflara uzanıp psikoloji dünyasının gözlerini Freud'u geçen bu boynuza yani kendisine çevirmesini sağladı. Boynuz da bildiğimiz bir boynuz değil hani. Tek boynuzlu atın boynuzu. Gerçek olsa ne güzel olur diye düşündüğümüz, bir yandan da pek ihtimal vermediğimiz bir şey. Adeta unicorn'dur Jung ekolü. Psikoloji adı üzerinde ruh bilimi, Jung da bu tanımın hakkını vermeye çalışır. Ruh yani psişe aslında tutamayacağımız, materyal düzlemde ancak nefes olarak tanımlayabileceğimiz bir kavram. Nefes üzerine düşündüğümüzde ya da kelimenin ilk anlamıyla nefesimize odaklanarak bir çalışma yaptığımızda zaman içinde tarif edilemez bir bütünlük hissi yaşar
ve yine materyal düzlemin dışına çıkarız. Bir bilim insanı olarak materyalizmin dışına çıkmaksa görünen o ki yürek istiyor. Zira metafizikle uğraşıp da derneğinden aforoz edilen ve hoş görülmemeye başlayan başka birçok bilim insanı hikayesi de mevcut. Freud, Jung'u kıyıya çekmeye çalıştıkça Jung bilmek üzerine her şeyi denemek gerektiğini söylüyor. Bir şeye burun kıvırmak, anlamak isteyen biri için abesle iştikal geliyor Jung'a. Okültizm, Freud'un olur mu öyle şey dediği kafa bulandıran bir kavramken, Jung acaba olur mu sahiden diye sorup zaten insanın kompleks ve bulanık bir varlık olduğunu söylüyor ve asla yolundan vazgeçmiyor. Hemen her şeye ihtimal veriyor. Kaldı ki psikoloji ne kadar bilim gözükse de nasıl bir ispatı olabilir ki? Söz konusu insanken hep bir sapma payı vardır. Bu da bilimin kesinliğine uymaz. Sapma payına karşın Jung da girilmedik delik bırakmayarak mitlerden girip kolektif bilinçten çıkıp sembollerle ilerler. Dünyanın, hatta dünya dışının bütün envanteriyle kendini parçalarcasına anlatmak ister insanı. Jung'a göre tabu yok. Yasak bir kelime ya da yol bırakmamak gerek hayatta. Freud ise son nefesine kadar ruh dedin mi tabu der. Bilemiyoruz. Oyun bozan kim burada? Yoksa hayat oyununun kuralları mı bunlar? Video bitti. Hoşça kalın.